Şu an milyarlarca hücreniz intihar ediyor. Ama korkmayın. Bu hayatta kalmanızın en büyük sırrı. Trilyonlarca hücreden oluşan insan vücudunda her gün milyarlarca hücre sessizce yok olur. Biyolojide programlı hücre ölümü olarak bilinen apoptoz, eski Yunanca'da ağaçtan düşen yapraklar anlamına gelir. Peki neden gereklidir? Çünkü işlevini yitirmiş veya DNA'sı hasar görmüş hücrelerin ortadan kaldırılması şarttır. Anne karnındaki gelişim sırasında parmaklarımızın arasındaki perdelerin yok olması veya vücuda saldırma potansiyeli taşıyan hatalı bağışıklık hücrelerinin imhası hep bu kusursuz mekanizmanın eseridir. Hücre ölümünün iki ana yolu vardır ama aralarındaki fark gece ve gündüz gibidir. Apoptoz, enerji harcanan, hücrenin sessizce büzülüp parçalara ayrıldığı, çevresine zarar vermeyen nazik bir vedadır. Nekroz ise travmatiktir. Zehirlenme veya oksijensizlik yüzünden hücrenin şişip patlaması ve etrafta iltihaplı, kaotik bir savaş alanı bırakmasıdır. Bu intihar kararı hücreye iki yoldan iletilir. Dışsal yolda bağışıklık sistemi tehlikeli gördüğü hücreye kendini imha et sinyali yollar. İçsel yoldaysa başrolde hücrenin enerji santrali, mitokondri vardır. DNA hasarı onarılamayacak düzeyde ise mitokondriden sızan moleküller bir ölüm kompleksi oluşturur. Her iki yolun sonunda da Caspase adı verilen infazcı enzimler uyanır. Hücrenin iskeletini parçalar, DNA'sını keser ve geriye hiçbir biyolojik çöp bırakmadan hücreyi yutulmaya hazır paketlere bölerler. Peki bu mükemmel denge bozulursa ne olur? Apoptoz çok az çalışırsa kanser hücreleri ölüm sinyallerini görmezden gelerek ölümsüzlük kazanır ve tümör oluşturur. Çok fazla çalışırsa Alzheimer veya Parkinson gibi hastalıklarda beynimizdeki sağlıklı nöronlar yanlışlıkla intihar eder. Ancak bugün bilim insanları kanser hücresine dışarıdan zehir vermek yerine unuttuğu bu intihar programını ona yeniden hatırlatacak hedefe yönelik tedaviler geliştiriyorlar. Ya ölmeyi reddedenler? Apoptozun karanlık bir yüzü daha var. Zombi hücreler. Bilimsel adıyla senesans hücreler, hasar almalarına rağmen intihar sinyallerine inatla direnirler. Ne ölürler ne de işlevlerine devam ederler. Bunun yerine dokularda birikip tıpkı bir zombi gibi etraflarına toksik iltihap sinyalleri saçarlar. Cildimizin kırışmasından iç organlarımızın çökmesine kadar yaşlanmanın en büyük suçlularından biri zamanında apoptoza uğramayı reddeden bu hücrelerdir. Bilim insanları bugün bu zombileri apoptoza zorlayarak yaşlanmayı hücresel düzeyde tersine çevirmenin yollarını da arıyor. Apoptoz, biyolojik varlığımızın en şiirsel paradoksu. Bütünün yaşamaya devam edebilmesi için bazen parçaların fedakarlık yaparak ölümü seçmesi gerekiyor. Peki sizce evrenin kendi işleyişinde de, mesela yıldızların ölümüyle yeni gezegenlerin doğuşu arasında da buna benzer makro bir apoptoz kuralı işlemiyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.